Brother, I know you. You know me, I know you. You know me. What do you think? I'm from where? Yes. Nasıl bildin lan Türk olduğumu? Türkçe kelime hatırlıyor musun? Küçük küçük. Look, Istanbul is so far, no? 50. No 50. 150. 150. Ve yıkılmış. Bak abla ayağını çıkardı. İçeri girdi, külünü aldı, kafasına sürdü. Çıktı. Hindu hacılar buraya gelip her zaman onu ziyaret ediyor. Burada bakın çakma bir tane sadumuz var. Selamünaleyküm hacı. Tamam geleceğim. Önce bir şey anlatacağım. Tamam mı? Ondan sonra sana fotoğraf çekeceğiz. Var mı? Zaten para bekliyor. Nice. 50'den fazla vermem dayı. No 25. No 25. Çakma tabi. China mı? Ya yuh dayı sen de hani abarttın ha. Türkiye. Caya Türkiye. Kafa güzel senin galiba. Eğlence var, güzel geldik. Şunu da yapalım. Selam dostlar, Alemin ve Alemizin en değişik yoluna hoş geldiniz. Değişik yollarda şu an Nepal'in başkenti Kathmandu'da. Hava güzel, Memo güzel. Sen de güzelsin. You are big, huh? Which country you are from? What do you think? I'm from where? Maybe you are Nepali cap, maybe you love our especially cap. I heard my from Nepal. Yeah, thank you very much. But originally I am from where? What do you think? Originally I am from where? What do you think? Maybe some Israel? Sorry? Israel? Israel? No. Which country? Turkey. Turkey. Yeah, Turkey. Turkey, yeah. Oh, Istanbul. Istanbul. Nice to meet you. Nice to meet you, brother. Have a nice day. Thank Can you. I help you also show you some place in our country? You know, I know here like this because I've been to here many times. Yeah. Thank you. Otherwise, you know, Enough. show you our country. Thank you. In Nepal country, culture, God, goddess. I know. You I know know. her, actually? I know. I'm going to now Durbar. Darbaru. Yeah, this way. Straight away. Let's go. I show you talking, walking, no problem. Thank you. I know. Brother, Thank you. Like some souvenir in our mountain. I don't have now job. Thank you. Otherwise, why? Thank you. Adam gitti bana İsrailli dedi. Neden İsrailli dediğini söyleyeyim. Çünkü benim dünyada hani bana deyin ki 20-35 yaş aralığında 35 yaş üstü vardır da çok hani emin değilim. En çok gezen millet kim derseniz herhalde gezginlerin çoğunun ilk üçünde mutlaka İsrailliler vardır. Adamlar abi çok geziyor. Özellikle İsrail gezim sırasında size anlatmıştım. Bu insanlarda hem kadınlarda hem erkeklerde askerlik zorunluluğu var. Ve askerlikten sonra 1 yıl, bazen 2 yıl, bazen 6 ay bu insanlara izin veriyorlar. Gidin dünyayı keşfedin, orada ne var, neler yok. Hem kafanızı dağıtın hem oradaki yenilikleri görün. İnsanlar neler yapıyorlar, nasıl teknolojiler var, günlük hayat, kültürler nasıl. Alın, getirin bize empoze edin. Adamlar zeki abi. Severiz, sevmeyiz, kötülerdir, iyilerdir, bilemeyiz. Yani yorum yapmaya gerek yok. Bunlar önemli değil sonuç olarak. Nereden girmişim bu konuya da. Demek istediğim şu da abi. Adamlar akıllı yani. Akıllılar. Her yerdeler. İnanın. Yani dağın ucunda gidin, bir kayaya oturun. Yani oradan 3 tane turist geçerse bir tanesi İsrail olma ihtimali çok yüksek. Onun haricinde Fransızlar da çok gezerken yolda görmek mümkün. Bizim diğer Türk gezginler Türkleri gömüyor ya, Türkler hiç gezmiyor falan filan diyor. Neden böyle bir ajitasyon peşindeler hep? Ülkemizi ya da kendilerini böyle küçük görüyorlar. Bilmiyorum diğer gezginler ama gayet de dünyada 200 tane ülke var. En çok gördüğünüz gezgin ülkeleri say deseniz 10 taneci, hani ilk 10'da değilse bile 11.de mutlaka Türkiye'yi sayarlar. Ülkemizden de yeterli değilse bile gayet çok gezen insan var.
Burası şu an Nepal'in en işlek caddelerinden birisi. Tamel bölgesi dediğimiz Nepal'in Eskişehir, yani Eskişehir yaşantısının olduğu, hala da anlık olarak yaşanan bölgesinden Durbar Square'a gidiyoruz. Yani Durbar Meydanı'na gidiyoruz daha doğrusu. En doğru söylemiyle de Saray Meydanı'na gidiyoruz. Halk bu yolun sonunda videoya başladığımız noktadan itibaren yaşarken kraliyet ailesi de biraz sonra gideceğimiz o bölgede yaşamını sürdürüyordu. Evet, beyaz bir şey görürseniz bu iyi, iyiliği temsil ediyor. Siyah görürseniz de kötü, kötülüğü temsil ediyor. Örneğin Shiva'nın burada 2 tane heykeli var. Birisinde beyaz var, birisinde siyah. Beyaz Tanrı Shiva'nın iyi yönü, siyah Tanrı Shiva'nın kötü yönü. Benim de karnım doyarsa iyi yönüm ortaya çıkacak. Şu an karnım aç. Nepal'in içerisinde sessiz sakin bir alan varmış. Burada bir tane çatya vardı, onu göstermek istedim. Stupa. Nepal'de şey çok ilginç. Hinduizm ile Budizm burada baya iç içe geçmiş. Temelde zaten benzer prensipler var. Hatta bana sorarsanız Budizm, yani uzaktan birinin anlayabileceği ve anlatabileceği kadarıyla aslında Budizm ve Hinduizmin bir kolu gibi diyebilirsiniz şu an. Ama bazı şeylerde, bazı ülkelerde keskin böyle ayrım hatları var. Hatta tapınakları, yaşam alanları falan. Ama Nepal'de iç içe. Hani ya hangi tapınak Budist tapınağı, hangi tapınak kendi tapınağı, bazen böyle ayırmakta zorluk çekebilirsiniz. Burası Kraliyet Meydanı'na çok yakın bir noktada. Sessiz bir yerde gördüm. Belki yiyecek bir şeyler vardır diye girdim ama yokmuş. Myanmar, ah Myanmar. Daha önce söyledim galiba. Belki yayınlamışımdır, belki yayınlamamışımdır. Ama şimdi tekrardan söyleyeyim. Myanmar'a gidemiyoruz. Hatta Myanmar'daki Türk konsolosluğumuzu bile mail attım. Dedim ki ben ülkeye gelmek istiyorum. Ne önerirsiniz? Gelmemeni öneririz dediler. Zaten şu an kırsala falan filan da gidemiyor musunuz? Askerler öyle herkese her yere göndermiyormuş. O yüzden benim, hatta Myanmar'la Türkçe bilen bir çocuk var. Bizim damadımız Van'da yaşıyor. Belki izliyordur, ona da selam olsun. Onunla da konuştum. Yani asker seni salmayabilir o abi oralara. Hiç gitme, boş ver. Zaten bizim Myanmar konsolosluğumuz da yazı da yayınlamış. Ülkeye gelmeyin, Türkler kaçırılıyor sınırda falan filan. Özellikle iş vaadiyle sizi kandırıp ülkeye çağırırlarsa sakın gelmeyin. Hepsi yalan dolan olabilir diye mevzular var. Evet, momo yemeye geldik. Bu momo, bu dalbat en meşhur yemeklerinden. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hadi girin yiyelim. Abi şu an burası normal bir kafe. Daha doğrusu buradaki bütün her yer böyle. Çünkü burası hemen Kraliyet Sarayı'nın yanındaki binalar. Muhtemelen burada kralın yardımcıları, yancıları falan kalıyordu. Şu an o bakan pencere, yani o gördüğünüz binalar da saray meydanına bakıyor. Burada Nepal kralı, gerçekten burada da enteresan bir krallık varmış. Aslında burada bir aile varmış. Birkaç aile böyle senelerce Nepal'i yönetmeye çalışmış ama bu sırada çok fazla Çin ya da Hindistan'ın boyunduruğu altına da girmemişler. Yine baskılarını altına girmiş, böyle bağlılık bildirdiği dönemler olmuş ama bu adamlar helal olsun, Everest'in, Himalayaların hırçın insanlara özgürlüklerine düşkünmüş. Çok fazla böyle kendilerini yönetirmemişler. Bu gördüğünüz alanda muhtemelen 14. 15. yüzyıllardan kalma. Saatlerimiz 12'ye geliyor. Memo yine güne başlamak için geç kalmış. Evet, dünyanın en güzel yemeklerinden momo geldi. Steam momo diyorlar bu şekilde yapınca. Evet, şu gördüğünüz kısım peynirli galiba. Ben hem yarı peynirli yarı tavuklu söylüyorum her zaman. Patatesli vardı eskiden ama şimdi bulamıyorum. Şu sos biraz acı, bu sos çok acı. Deniyoruz. Sebzelisi güzel. Bu da tavuklusu, hemen tavukluyu deniyoruz. Sebzeli daha güzel. Evet, saray meydanına geldik arkadaşlar. Nepal'in belki de en önemli yerlerinden biriydi. Şu ana kadar izlediğiniz yerlere benziyor gibi. Evet, benziyor gibi ama aslında hiç de değil. Burası tamamen farklı. Hem Budizmin hem Hinduizmin bir arada yaşandığı zamanında peş peşe 3 tane aslında büyük krallık kuruldu diyebiliriz. Yani son 1000 yılını baz alırsak. Bu 3 krallığın ortasında sonda Şah Krallığı vardı. Onu saymayın son 200-300 yılı. Ondan önce de Molla diye bir krallık vardı ama bu bir ailenin krallığıydı. Ve bu gördüğünüz
Nepal krallığının meydanı ihtişamlı yapıların tamamı o krallığın orta döneminde yapıldı. Yani 1500'lerle 1700'ler arasında. Daha sonrasında da şahların geldiği dönemde de buradaki yapılan yapılar büyütmeye devam edildi. Yani ilk gelen krallık 1100'lerde geliyor ve o zamanlar böyle küçük stubalar ya da küçük saraylar inşa ediyor. Daha sonrasındaki gelen krallık da onun olduğu yere yerleşiyor ve daha büyük, daha ihtişamlı şeyler yapmaya başlıyor ve ondan sonra gelen krallık da iyice büyütüyor. Burası Saray Meydanı diyoruz ya, aslında burası Katmandu tam olarak aslında bu Himalayaların eteklerinde yaşam çok zor olduğu için büyük şehirleşmeler çok elverişli ortamlarda yapılamıyor. O yüzden şu an aslında bu Katmandu dediğimiz yer aslında bir vadi. Katmandu Vadisi deniyor. Ve Katmandu Vadisi'nde 3 tane müsait nokta var şehirleşme için. Onlardan bir tanesi de burası şu an. Durbar Meydanı. Ama bunun gibi 3 tane daha aslında meydan var. Daha doğrusu bununla birlikte 3 tane daha meydan var ve üçü de aslında Saray Meydanı. Şimdi burada biraz önce size bahsetmiştim. Shiva'yı görüyoruz ama Shiva'nın kötü yüzünü görüyoruz. Burada siyah renkli boyanmış Shiva'nın kötü tarafını da görüyoruz. Shiva hem iyiliği hem kötülüğü temsil ediyor. Tabii ki bu sizin nasıl yaşadığınızı ve nasıl bir hayat sürdüğünüzle alakalı Shiva'nın size nasıl etki edeceği. Şimdi abi bu meydana gelmek, girmek paralı. Bildiğiniz arabaların geçtiği, yayaların takıldığı bu sokakta bulunmak paralı. Sizden para istiyorlar. Daha doğrusu turistlerden. Hem de ucuz da değil ha. 8 dolar para istiyorlar. Burada saray yok, müze yok. Yani var tamam da zaten şehrin her yeri gibi bir yer. 8 dolar para istiyorlar. Ama yerellerden istemiyorlar. Şimdi ister istemez bazen yolunuz buradan geçiyor. Geçerken sizden para istiyorlar. Abi yeter, kaç kere para vereceğiz dedim. Ben şu an kafamındakini de taktım ya. Girdim içeri. Aynı onlar gibiyim. Hiç sırıtmıyorum abi. O yüzden onlar da bana sormadı. Normalde turist görünce hemen yapışıyorlar. Bilet diye. Tabii ki konuşmamı duyarlarsa etrafta biletçiler anlayacaklar. Benden de 8 dolar alacaklar. 1000 rupi yani. Burası aslında Hindu hacılar için önemli bir yer. Bu Hanuman kapısı. Bu da Hanuman heykeli. Aynı zamanda da tanrısı. Bunu yine 15. 16. yüzyıllarda buranın krallarından birisi yaptırıyor. Şu an üstü örtülü galiba. Kafa tarafında aslında biraz maymunumsu bir sembol var. Bu yani gücü falan temsil ediyor. Aynı zamanda da yenilmemezliği temsil ediyor. 16. yüzyılda kral kendi yaptırıyor. Ondan sonra da tapmaya başlıyorlar. Daha sonrasında da Hindu hacılar buraya gelip her zaman onu ziyaret ediyor. Burada bakın çakma bir tane sadumuz var. Bu sefer bir fotoğraf çekinelim mi ya? Bu sadular daha önce bir yerde anlattım galiba. Birçok yılda anlatmışımdır. Bunlardaki kendini eziyete adamış, bu dünyadaki dini ibadetlerini tamamlamaya çalışıyorlar. Selamünaleyküm hacı. Ha. Dur. Tamam geleceğim. Önce bir şey anlatacağım. Tamam mı? Ondan sonra sana fotoğraf çekeceğim. Var mı? Şimdi bu abiler ne yapıyor biliyor musun? Bunlarda reenkarnasyon var. Tamam mı? Reenkarnasyon ne? Bunlar ölüp doğuyor 7 kere. Ama bu döngüden bir türlü bir an önce çıkmak isteyenler var. Bu abiler gibi abiler de kendilerini tamamen tapınak, mağara, dağ hayatına adıyorlar. Hayatlarının bütün hepsini dağda geçiriyorlar. Bunlarda yeme içme çok fazla yok. Cinsel hayat yok, evlenme yok, dünyevi mal mülk edinmek gibi hiçbir şey yok. Bunlar tamamen hayatı en acı şekilde ve dini en yüksek seviyede yaşamaya çalışıyorlar. Ve bu insanlara aslında burada gördüğünüz yerel halk bakıyor. Yani buradaki halk bu insanların yeme içme ihtiyaçlarını karşılıyor ve bu üzerinde gördüğünüz kıyafetlerden başka da hiçbir şeyleri yok bu insanların. Ama bu abi öyle değil. Bunu neden yapıyorlardı bu arada, onu söylemeyi unuttum. Bunu yaparak aslında şunu yapmaya çalışıyorlar. Ben bu dünyada artık yeterince acı çektim. Bu dünyada artık ruhumu ve bedenimi yeterince Tanrı'ya adadım ve ibadete adadım. O yüzden artık ruhum benim nirvana'ya erişebilir. 7 kerelik o döngüye girmeme gerek yok. Artık ilk seferidir, artık 5. seviyedir, bilmiyorlar. Bundan sonra tekrar beni dünyaya gönderme Tanrım. Beni artık arana sonsuz yaşama kabul et diye böyle bir şey yapıyorlar. Ama asıl sadular, bunlara sadu deniyor. Ama asıl saduların dünya ile hiçbir şekilde bağlantısı olmadığı için para pul meselelere de iş yok demişim ya. Bunlar da çakma sadu. Onların yerine girip onlar gibi takılıp aslında sadu olmayan, para isteyen birileri. Şimdi bakın para vereceğim, kabul edecek. Zaten para bekliyor. Ha şimdi. Okay. How much? 50'den fazla vermem ona göre. Ha, dur.
Ha, foto. Nice. 50'den fazla vermem dayı. Ha? No 25. No 25. 25'miş. Sen hayatında 25 gördün mü? 50 90. Ah. Near 100. Enough. 25'miş. Çünkü telefonla da çekeceğim. Gördünüz değil mi sadımızı? Çakma sadı. China mı? Ya yuh dayı sen de hani abarttın ha. Türkiye. Adam bana China diyor ya. Are you Japan? You Japan. Japan, ne Nepal ya? You Japan. Adam bana Çin diyor ya. What is your name? Ram. Rams. Memo. Thank you. You said merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. Again. Merhaba Türkiye. Okay. And photo last please. Sadu or baba? You Sadu. Çakma Sadu. Kimi yiyorsun Sadu? Domniyevat. Sadu'ymuş. Hadi lan oradan. Dokandırıyor 250 verdi. Çakala bak. Evet şimdi kutsal banyan ağacı. Abi adamlar nerede banyan ağacı görse altına Stupa tapınak bir şey inşa etmiş ve bu çok eski bir yer belli ki. Çünkü üstünü artık ağaçlar iyice sarmış ve yıkılmış. Bak abla ayağını çıkardı. İçeri girdi, külünü aldı, kafasına sürdü. Bunlar da burada böyle takılıyor. Bu çocuk da meşhur, çok rahatsız ediyor herkesi. Şekerleme verdi. Aferin lan sana. Namaste sir, how are you? I'm fine. What about you? What is your name? My name? Yes. My name? Yes. What is your name actually? My name is Memo. Memo? Yes, your name? What? Aduatar. No. From where you came? What do you think? I am from where? You are from the place where we all live there one day. You are from Yes. Mother Womb. What? Mother Womb. Mother woman? Mother Womb. You don't know about Mother Womb? No. No? What do you think? I am from where? I'm same. I am from Turkey. 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 Jai Turkey. Jai? Jai Turkeys. Jaya Turkey. Yes. Jaya is mean hello. What is mean? Hell. Hell. Hello up hell. Hell. Kafa güzel senin galiba. Jai Garat. Okay, nice to meet you. Me too. Dayı bir şeyler yapıyor. Donniyabat. Evet, kraliyet ailesini temsil ediyorlar galiba orada. Kral bizi selamlıyor. Ne güzel ya, burada takılıyorlar. Allah tırnak bile kesiyor. Yatıyorlar, kalkıyorlar. O Shiva'ymış. Shiva öteki de bir tanrıymış, Parvati diye. Bu arada bu gördüğünüz binaların filan hepsi aslında 2015'teki Nepal depremi sırasında zarar görmüştü. Ama bu sefer bayağı yapılanlar var, restore edilenler var. Aynı zamanda burası dünyanın UNESCO tarafından koruma listesinde. Bu meydandaki neredeyse her şey, bu meydan komple. Yani UNESCO tarafından koruma altında. Şimdi içeriği çekecektim ama içeride foto çekmek yasakmış. Abla bu ne kadar güzel. Bu. Maşallah. Abla. Bu çok güzel. Evet, bu da yapılan en son saraylardan galiba bu meydandaki. 1900'lerde yapılmış. Ama böyle hala taç giyme ya da yurt dışından böyle birileri geldiğinde ağırlama gibi olaylar yapılıyor. İçi güzel diyorlar ama 1000 lira, bak 1000 lira buraya gidiyorsunuz bu meydana. Ya şu an gezdiğimiz her yer aslında paralı. 1000 rupi. 500 rupi de buna veriyorsunuz. Yok 500 sadıya veriyorsun. Yok 50 kadına veriyorsun. Yok 100 bilmem bir şey veriyorsun. İyi.
şey yapmışlar, para tuzağına çevirmişler. Normalde Nepal'de aslında her yer böyle değildir. Hemen şöyle hızlı bir bakalım. Abi her şeyi alıp gidesim var ya. Thank you sir. Her şeyi alasım var ama parasını geçtim, taşınmaz ya. Şu maskelere bak. Brother, I know you. You know me, I know you. You know me. What do you think I'm from where? Turkey. Yes. Nasıl bildin lan Türk olduğumu? Brother, you know you are so famous in Turkey. Turkey, yeah. When time next time coming? When time next expo? I don't know when. My friends come to here. Yeah. Arda. Arda, yeah. Yeah, big. I know you. You've been to Turkey two time and expo time. Minimum 2 months. No, 7 months. 7 months. 7 months in Antalya. Türkçe kelime hatırlıyor musun? Küçük küçük. Küçük küçük. Birkaç Türkçe söyle bana. Nasılsın? 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 İyiyim. İyiyim. Nasılsın? Teşekkür ederim. How to say hello? Nepali? Türkiye. Turkey? Yes. I don't know. I forget. Merhaba. Merhaba. You've been to just Antalya, right? Yeah, Antalya and Istanbul. Look, Istanbul is çok para, no? Çok para. Çok para, no? Şimdi daha çok para. No, küçük küçük. You know, now one coffee how much price? Before I was 3 rupees. 3 rupee. Yeah. In Istanbul, Turkey. No, Antalya. Antalya 3 rupee. 3 rupee is mean how much dollar? 3 or 30? 3 Turkish is means what? It's like a one. 3 $1. One. $1 is mean 30 Turkish lira. Yeah. But you know right now how much? I know. No, more. Again more. Huh? Again more. More. Again more. 150. 50. Oh. No 50. 150. 150. 1 lira. One coffee. One coffee. Oh, very expensive. Yes, $4 is mean $5. $5. Just one coffee. Yeah. Çok para. Çok para abi. Here so expensive brother ya. 1000. Yeah, bir. 1000. Bir. Bin. Bin. But I don't will buy today ticket. Because every time coming here, every time ticket. No, you have to take ticket and go there Yeah. and make a stamp. Every day. No money. One time I will buy ticket, maybe 1 month included. Yeah. Okay. My ticket now in hotel. Okay, I forget your name. Rajesh. Okay. Ben de zaten bu abiyi de gözlüyordum bir yandan. Ta 2 sene mi 3 sene önce mi Arda buraya gelmişti. Arda Pazir kardeşime de selam olsun. O abinin videosunda bu abi çıkmıştı. Arda galiba Türkçe konuşurken abi selam vermişti. Sonra ben abiyi hatırlıyordum yani. Şimdi demin de gördüm, çıkartamadım, sonra bir daha görünce hatırladım. Arda abiye demişti ki kahve artık 50 lira demişti. Adam çok şaşırmıştı. Şimdi anlamadı tam galiba. 150 lira oldu. 3'e katladı. Arkadaşlar çok salak görmüşsünüzdür ama benim gibisini zor görürsünüz. İçeri girdim. Daha doğrusu şuradaki kulübeye bir şey sordum. Tamam mı? Kulübe ticket ofisiymiş. İngilizce sorunca sen neredesin dedi. Dedim Türk'üm dedim. Biletin var mı dedi. Yok dedim, biletsiz nasıl girdin dedi. Yürüdüm girdim dedim. Öyle olmaz dedi. Bilet almam lazım dedi. 1000 rupilik olduk. Abi daha önce ödedik zaten, anlamadık ki, ama şeymiş, her geldiğinizde ödemenize aslında gerek yokmuş. Şimdi bana dedi ki git dedi şu ofise, bu biletini pasaportuna işlet dedi ve bundan sonra istediğin kadar buraya girip çıkarsın, para vermezsin dedi. Şimdi onu yapacağız. Okay. Now every day free, right? Okay. Full Nepal. Free. Pasaport, fotoğraf ve 1000 rupilik biletimizle bir de 9'dan 4'e kadar açıkmış. Türkiye. Abi böyle bir şey yok. Fotoğrafımı mındar ettiler bakın. Ulan bu paranomik miydi lan? Ne fotoğraftı bu? Paranomik.
panorak işte pasaporta koyduğumuz fotoğraf panoramik miydi neydi? Lan oğlum şurada anasını 2 kere gireceğiz diye fotoğrafımı şey ettiler ya. Tüh. Bununla birlikte artık full time. Thank you madam. Thank you sir. Okay, thank you. Next time inşallah. Şu hale bak, neyse fotoğrafımı mahvettiler ama bununla şimdi her yere bedavaya gireceğiz. Şimdi ben o beyaz müzenin içerisine girdim ve inanır mısınız hiçbir şey yok. Sadece fotoğraf vardı, hani tuşa basmama bile gerek kalmadı. Bu hani 1900'lerde yapılan bir binaydı. Şimdi önceki eski binanın içine gireceğiz ama bakın bunun dışarıdan kaplamaları bile gerçekten muhteşem. Evet. Şimdi Lohan çok dedikleri o yere girdik, gerçekten bütün işlemelerin bir manası var ya. Yani bir şekil var, hepsinde bir mana var. Dini sembollerle bu tarihteki önemli olayları figürize etmişler. Şu 4 tane kule inşa edilmiş önce. Gördüğünüz 4 kule. Bunlar da bu Katmandu Vadisi'nde zamanında kurulmuş 4 tane büyük medeniyeti sembolize ediyormuş. Bu 2015'te yaşanan depremde yıkılmış bazıları da sonra UNESCO tekrar yaptırmış. Abi gerçekten burada 8.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Tam da Katmandu yakınlarında. Ve ona rağmen bana sorarsanız çok hala ayakta kalmış. İyi kalmış yani. Baksanıza şu kapının böyle en alt girişinde bile semboller var. Bu arada güzel mekanların olduğu yerler de var tabii ki. Çok fazla Avrupalı turist var aslında burada. Avrupalı ya da Japonyalı, Çinli falan. Onlar için aslında ayarlanmış böyle birkaç tane cadde var. Orada düzgün oteller, güzel kafeler falan var. Şu motorlar olmasa ama. Everest Momo. Şu an aç değiliz ama bu meşhurdur. Belki videonun sonunda acıkırsak yeriz. Everest Memo da güzel. Ceketinden yapıyorlar galiba. Bir şey gördüm, hemen göstereyim size. Bakın şu an burası Katmandu'nun herhangi bir yeri. Ama Katmandu'da gördüğünüz gibi bu tip çeşmeler var. Ya da su yolları bu şekilde. Neden derseniz, şimdi dedim ya, Katmandu bir vadi. Aslında dünyanın çok büyük tatlı su kaynakları burada sayılır. Neden? Çünkü dağlarda eriyen buzullardan temiz sular vadilere iniyor. Mesela burası gibi. Zamanındaki krallıklar 13. 14. yüzyıldan itibaren özellikle Katmandu Vadisi'ne dağlardan su yolları yapmışlar. Ama su şehre gelince burada suyu, o tazini ayarlamakta sorunlar yaşanmış. Hani evlere ya da bölgelere göndermekte. Onlar da şöyle bir çözüm bulmuş. Katmandu şehir, yani Eskişehir'e gelmeden önce suyu böyle derinlemesine yapmışlar ve bu şehir içerisindeki dağlardan gelen su bayağı böyle altta birikiyor, sonra o basınçla bu yukarıda bir sürü noktadan taşarak işte insanlara su hizmeti vermiş oluyor. Ya bildiğiniz Himalayan suyu yani o. Ama yine de tabii ki ben güvenip içemiyorum. Dağdan geldiği yer temiz de yolda geçtiği yerleri bilmiyoruz. Burası şimdi eski saray bölgesiyle insanların yaşadığı bölgenin sınırı. 1900'lerde özellikle buralara böyle evler yapmışlar. Evler de gitti gidecek zaten, şu an sadece altlarında dükkan var, onda hepsinde değil. Muhtemelen depremden sonra iyice buralar zarar görmüş. Çok ürpertici. Sanki nasıl biliyorsun dayı, buradan nasıl geçip gidiyorsunuz ya? Hani şu baştan ittirirsen böyle komple aşağı inecek gibi. Yine depremde zarar gören parçalar. Yes, I'm look Nepali. Herkes buraya gelip dua etmekten yüzü böyle koyulaşmış rengi. Burada da el işi örüyor. Fotoğraf gösterdim, çetik mi örüyorsun diye. Evet gibi bir şey dedi. Ablamız çetik örüyor. Ben de temple geziyorum abi böyle. Ne yapayım, yapacak başka bir şey yok. Burada en çok ilgi gören yer
Kötü ruhların şivası. Çalabiliyoruz mu? Bir de bu aralar fark ettiyseniz ben insanlara bilerek memleketimi soruyorum. Siz tahmin edin nereliyim diye siz tahmin edin diyorum. Hani acaba biz mi Memo'yu hep Bangladeşli Hintlilere benzetiyoruz diye, ama abi Nepal'e geliyorum adamlar diyor ki aynı bize benziyor. Bangladeş'e gidiyorum aynı bize benziyor. Hindistan'a gidiyorum aynı bize benziyorsun diyorlar. Lan Türk Hava Yolları mı o? Çok uzak seçemedim. Şimdi bayağı en yüksek tepeye, saraya çıkıyorum. İçeride ne var? Dışarıda ne varsa içeride de var. Şöyle size de göstereyim etrafı. Evet, dışarısı böyle bir yermiş. Abi ayrılıyorum Dulbar Meydanı'ndan. Küstüm buradakilere. Para 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 para. Ben anlamadım bunları. Teyzem kızını almış gezdiriyor. Evet, Nepal'de her yerde kan bağışı yapılıyor. Bizde meyve suyu falan veriyorlar, burada su bile vermiyorlar galiba. Eğlence var der geldik. Uğraşımızda yapalım. Namaste, namaste, namaste. Allah akıl fikir versin. Ne yaptıkları belli değil ya. Ağlayayım desem ağlayamıyorum, güleyim desem gülemiyorum, transa geçeyim desem transa da geçemiyorum. Evet dostlar, Durbar Meydanı'nda yaklaşık 4-5 saat gezdim. Size gördüklerimi, gösterebildiklerimi gösterdim. Aslında ben biraz böyle heyecanlı, bol sohbetli, muhabbetli şeyler yapmak istiyordum ama insanlar artık burada biraz, onlar da tabii ki kendilerince haklı. Turistlere gidip her sohbet etmelerinden bile hani para bekliyorlar. Onlarla sohbet ettiğinizde bile onların karşılığında, sohbet karşılığında bile bir bedel ödetiyorlar size. O yüzden tam böyle aklımdaki gibi bir video olmadı ama olsun, yapacak bir şey yok. Yine bir şeyler gezdik, gördük, anlatmaya çalıştık. Mala Krallığı ile Şaş Krallığı'nın özellikle 13-14. yüzyıldan itibaren yapmış olduğu bir meydandı. Günümüze kadar hala ayakta, çok büyük bir deprem yaşadığı halde de yine büyük bir çoğunluğu ayakta geri kalan, yıkılan yerlere de yeniliyorlardı. Dünyanın en önemli meydanları arasında gösteriyor UNESCO burayı ve buradaki her şey toplu bir şekilde komple koruma altındaydı. Gördük, gösterebildiğimizi gösterdik, anlatabildiğimizi anlattık. İzlediyseniz teşekkür ediyorum. Daha çok yer gezip görmemiz için beğenirseniz, yorum yaparsanız da mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.